8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada değerli konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sizi Teşekkür tekrar ederim, görmek hoş çok buldum. güzel. Sizleri de yeniden görmek çok Sağ olun, keyifli. çok teşekkürler. Hocam ilk soruyla hemen başlıyorum. Yoğun adet kanaması ya da anormal yoğun adet kanaması nedir, nelere sebep olur? Anormal adet kanamaları iki şekilde olabilir aslında. Birincisi normal adet döngüsünün düzeninin dışında ara kanamalar olabilir. Bir diğeri de normal adet kanamalarının normalden yoğun olması, fazla olması nedeniyle olabilir. Yoğun adet kanaması ne demek? Yoğun adet kanaması bir günde 3-4 petten fazla eğer bir kanaması oluyorsa bir kadının veya 2-3 santimlik pıhtılar dışında daha büyük pıhtılar geliyorsa kanla birlikte bunlar biz yoğun adet kanaması olarak değerlendirmekteyiz. Onun dışında da normal kendi adet döngüsünün dışında eğer aralarda kanamaları oluyorsa, lekelenmeleri oluyorsa veya adet kanaması 10 günden fazla sürüyorsa bu durumları bizler anormal uterin kanama, anormal adet kanamaları olarak adlandırmaktayız. Anormal adet kanamalarının sebepleri miyomlar olabilir, polipler olabilir, adenomiyozis dediğimiz durum olabilir. Onun dışında hormonal sebepler olabilir. Rahim içerisine uygulanmış spiral gibi rahim içerisi araçlar olabilir. Veya kişinin kanama bozukluğu olabilir altta yatan. Bunlar anormal adet kanamalarına sebep olabilmektedir. Evet. Peki az önce miyomlar olabilir dediniz. Miyom nedir? Nasıl takip edilir? Tedavisi nedir? Ya da tedavi edilmezse ne olur? Bunlardan biraz bahsetsek. Miyomlar rahim kas yapısının aslında iyi huylu kitlesel lezyonlarıdır. Çoğunlukla iyi huyludurlar. Rahim kas yapısından kaynaklanırlar. Fakat yerleşimine göre bazı kadınlarda yoğun adet kanamaları yapabilir. Yani rahmin kas yapısında veya iç dokuda endometrium dediğimiz iç dokuya doğru yerleşmişse yoğun adet kanamalarına sebep olabilirler. Rahmin dışına doğru yerleşmişse sadece bir karın ağrısına sebep olabilirler. Yaptığı bası etkisine bağlı çevre organlarda işte kabızlık, sık idrara çıkma, idrarı boşaltamama veya karın ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilmekteler. Miyomları bizler genellikle ilk tespit edildiğinde takibi alırız. Eğer bir yılda 2 kat veya üzerinde bir boyut artışı varsa veya hastamızda yapılan tedavilere rağmen kontrol altına alınamayan yoğun adet kanamaları varsa veya ilk tespit edildiğinde boyutları ortalama 8-10 santim ve üzerindeyse görünümü itibariyle eğer homojen bir görünümde değilse daha çok bize görünümü itibariyle yaptığımız ultrasonlarda kötü olabilme ihtimalini çağrıştırıyorsa bu durumlarda bizler hastaları ameliyat önermekteyiz. Peki hocam bahsettiniz aslında birazcık ama biraz da detaylandırmak istiyorum ben. Hangi durumlarda opere ederiz? Hastanın ilk tanısında yaptığımız muayenesinde eğer miyomun yerleşimi bizim için önemli. Rahmin neresine yerleşmiş? Bir kere rahimin iç dokusuna yerleşmişse, endometrium dediğimiz dokudaysa bu miyomlar genellikle ameliyat edilir ve histeroskopi dediğimiz cerrahi yöntemlerle aslında kapalı vajinadan girilen bir kamerayla aynı endoskopi yaptırdığımız gibi giriyoruz ve miyomu oradan çıkartıyoruz. Çünkü rahim iç dokusuna, endometriyal kaviteye yerleşmiş olan lezyonlar çıkartılmadığı takdirde bu kişilerin yoğun adet kanamalarını bizler hiçbir şekilde çözemeyiz. Fakat rahmin kas dokusuna yerleşmişse veya rahimin dış duvarında ise bu durumlarda bizler boyutuna göre takibi alıyoruz ve görünümü bizim için önemli. Yaptığımız ultrasonlarda eğer homojen bir görünümü varsa ve bize normal iyi huylu bir miyom görünümünü sunuyorsa bizler bu hastaları yıllık takibi alıyoruz. Takiplerde eğer 1,5-2 kattan fazla boyut artışını saptıyorsak veya hastanın şikayeti diyelim bir 5-6 santimlik miyomu var ve rahmin ön duvarında hastamızın işte sık idrara çıkma, idrarı boşaltamama çünkü hemen rahmin ön tarafında mesane var ve mesaneye baskı yapar. Böyle şikayetleri varsa hiç beklemeden de ameliyat önerilebilmekte aslında veya rahmin arka duvarındadır makata doğru yani bağırsaklara doğru baskı yaptığı için 6-7 santimlik bir miyom bile hastada kabızlık yapabilir. Büyük tuvaletini rahat yapamama problemlerine sebep olabilir veya karın ağrısı yapabilir. Böyle durumlarda hiç takip etmeden de ameliyat önerebiliyoruz. Fakat hastanın bir şikayeti yok. Biz rastlantısal yıllık muayenesinde saptamışsak genelde takibe aldığımız kitleler miyomlar. Ve dediğim gibi yıllık boyut artışı bizim için önemli. Hastada şikayet vermesi önemli. Bunları saptadığımız takdirde de hastaları cerrahiye yönlendiriyoruz. Şimdi miyomlardan konuştuk. Biraz da polip. Polip nedir? Biraz da bunlardan konuşalım. Polipler de rahimin iç dokusunda yani
Rahim dediğimiz organ aslında dıştan içeriye doğru 3 katmanda. Bir işte seroza dediğimiz rahmin dışını örten dokusu, orta katmanda kas tabakası, miyometrium dediğimiz miyomların genelde kaynaklandığı ve içeride de endometrium dediğimiz adet döneminde aslında her ay düzenli bir şekilde kalınlaşan ve adet kanamasıyla dökülüp dokusunu döken ve incelen bir doku var. Ve polipler bu iç dokudan kaynaklanan iyi huylu yapılar. Halk arasında et beni olarak adlandırılır. Çoğunlukla iyi huyludurlar. Genelde hastalarımızda yoğun adet kanamaları veya adet aralarında lekelenme şeklinde veya normal yine adet gibi kanamalarla hastalar bize gelebilmekte. Bazen bu polipler büyüyüp rahim ağzından dışarıya doğru veya rahim ağzında serviks dediğimiz bölgede de yerleşmiş olabiliyor. Bu durumlarda bizler polipleri çıkartıyoruz. Eğer rahim ağzındaysa basit bir eksizyon dediğimiz bir aletle tutup çoğu zaman kendi etrafında çevirdiğimizde bile aslında geliyor. Herhangi bir uyuşturma gerekmeden, hasta bir acı çekmeden. Fakat rahimin iç dokusundaysa veya servikal kanaldaysa, rahim ağzı kanalındaysa bu durumlarda da bizler genelde histeroskopi ameliyatı yapıyoruz. Histeroskopi ameliyatında da sanki genel cerrahinin yaptığı endoskopi, mide endoskopileri gibi kapalı bir yöntemle kamerayla rahim içerisine giriliyor. Hasta tabii ki ameliyathanede uyuyor oluyor. Direkt gözlemle oradaki polip dediğimiz yapı çıkartılıyor ve patolojiye gönderiliyor. Gelen sonuca göre de çoğunlukla genelde iyi huylu gelirler. Hastalarımızın tedavilerini yönlendiriyoruz. Hocam genelde bir adet sancısı bayanlarda oluyor. Ama bize birazcık anormal adet sancısından ya da bize uyarı niteliğinde bir adet sancısından bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Adet sancıları genelde bayanlar yani kadınlarda ilk adet görmeyle olmaz. Çünkü bizim ilk gördüğümüz adetlerde yumurtlama fonksiyonu yoktur. Genelde ortalama 16-18 yaşından sonra yumurtlama fonksiyonları başlar ve bununla birlikte bireyler adet sancısı hissetmeye başlarlar. Ve çoğunlukla aslında kadınlar bu normalde yoktu, şu an başladı şeklinde bir anormal bulgu gibi bize gelebiliyorlar. Tabii ki yaptığımız muayenede ek bir bulgusu yoksa bunun normal olduğunu, yumurtlamaya bağlı olduğunu söylüyoruz. Burada da bizim aslında ölçümüz şu: kullandığı basit bir ağrı kesiciye yanıt veriyorsa eğer bunun normal olarak kabul edebiliyoruz. Fakat hastamız ağrı kesici kullanıyor veya ağrı kesici kullanmasına rağmen geçmeyen, onu normal hayatından işe gidemeyecek düzeye getiren ağrılarla karşılaşabiliyoruz. Premenstrüel sendrom dediğimiz veya menstrüel sendrom dediğimiz bir durum var. Hasta bununla beraber şiddetli bulantı, kusmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu durumlarda tabii ki bu adet sancılarına müdahale etmek gerekiyor. Öncelikle muayenede bu adet sancılarına sebep olan bir lezyon var mı ona bakmak lazım. Altta yatan bazen bir çikolata kistini saptayabiliyoruz. Nodüllerini, çikolata kistlerin nodüllerini saptayabiliyoruz. Her üç bayandan biri çikolata kistinden bahsediyor. Ben de çikolata kisti var, çok ciddi ağrılarım oluyor diye cümleler kuruyorlar. Aynı şekilde çikolata kisti de aslında o rahim iç dokusunun, endometrium dediğimiz dokunun rahmin dışına herhangi bir yerde yerleşmesi. Yumurtalıklarda, karın içerisinde herhangi bir yere milimetrik veya 1-2 santimlik ekilimlerde yapabiliyorlar. Ve bunlar görüntüsü itibariyle bize gerçekten bir çikolataya çağrıştırdığı için bu isim verilmiş. Çikolata kistleri de adetle birlikte o hormonal siklusta rahim iç dokusunun dökülmesi ve hormonların etkilenmesiyle çikolata kistinde de aynı şekilde etkilenme görülmekte ve buna bağlı bizler gerçekten ağrı kesicilerle kontrol altına alınamayan ağrılarla karşılaşmaktayız. Hatta bu bireylerde cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken ağrı, büyük tuvaletini yaparken ağrı gibi şikayetlerle de karşılaşabilmekteyiz aslında. Yine çikolata kistinin yerleşimine bağlı. Dolayısıyla genelde ilk basamak tedavide eğer bir çikolata kisti yok, herhangi bir kistimiz yok, bireyin sadece bir izole adet sancısından bahsediyorsak öncelikli yöntemimiz ağrı kesicileri oluyor. Ağrı kesicilere yanıt alamıyor isek o zaman doğum kontrol yöntemleriyle, doğum kontrol haplarıyla bu sancıları kontrol altına almaya çalışıyoruz ve büyük oranda da zaten bireylerin şikayetleri geçmiş oluyor. Peki adet sancılarından konuşmuşken adet sancıları nasıl tedavi edilir? Yani bir yaş aralığı da var mıdır bunda? Ergenlik döneminde az önce bahsettiğim gibi 16-18 yaşından sonra bir adet sancıları ortaya çıkar. Burada önemli olan bireyin tolere edebilmesi. Yani bunun normal bir durum olduğunu anlattığımızda bazen yok ya ben ağrı kesici alma gereksinimi duymuyorum ama sadece böyle bir şey hissettiğim için geliyorum. O durumda herhangi bir tedavi vermiyoruz. Ama bazen gerçekten ben ağrı kesici içmeden duramıyorum dediği durumlarda genelde zaten adetin ilk 2 gününde biz adet sancılarını görürüz. Bu durumlarda ağrı kesicilerle ilk önceliğimiz kontrol altına almak oluyor.
Ağrı kesicilerden yanıt alırsak ek bir şey yapmıyoruz. Fakat ağrı kesicilerden de herhangi bir şekilde yanıt alamazsak o durumda hormonal yöntemlere, doğum kontrol yöntemlerine geçiyoruz. Ama burada en önemli şey tabii ki bir öncesinde muayene ve altta yatan ek bir patoloji olup olmadığının tespit edilmesi. Çok çok teşekkürler hocam değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben Sağlık. teşekkür İyi ederim. ki geldiniz. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meryem Top ile kadın doğumla ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.